Beyninizde iki bellek sistemi vardır. Tamam, güzel. İlkine sözelleştirilebilen bellek denir. Şimdi buna hazır mısınız? Sözelleştirilebilen bellek, anlatabileceğiniz anılardır. Buraya kadar kolay mı? Sözelleştirilebilen yani açık bellek, bilinçli ve farkında olduğumuz bellektir. Sözelleştirilebilen belleğin de iki türü vardır. Birincisi, öğrenmiş olduğumuz bilgileri, olayları içerir. Buna semantik diyoruz. Bunlar düşünen neokortekste, düşünen beyninizde depolanır. Filozof, teolog, analitik zihninizdir. Benimle misiniz? Mesela bir kitap okuyorsunuz. Köpek kulübesi nasıl yapılır? Bir kitap okuyorsunuz. Nasıl zengin olunur? Bir kitap okuyorsunuz. Nasıl lider olunur? Ya da nasıl daha sabırlı anne baba olunur? Edindiğiniz bu bilgiler sizin felsefi, analitik, dini, entelektüel neokorteksinizdedir. Ve açık belleğinizin ikinci türü de yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz anılardır. Bu da öyküsel bellektir. Bu da düşünen ve hisseden beyinde, neokortekste ve limbik beyinde yer alır. Bu otobiyografik benliğinizdir. Bir şeyleri öğrendiysem ve tecrübe ettiysem açıklarım, öyle değil mi? Yani erkek olduğumu, 43 numara ayakkabı giydiğimi, sarımsak soslu patates sevdiğimi, kimya öğretmeni olduğumu, çalı kaşlı olduğumu, 3 çocuğum ve 20 atım olduğunu, nörobilimle, bedenle ve sağlıkla ilgili bir şeyler bildiğimi biliyorum. Çünkü bunları öğrendim ve deneyimledim. Bu benim otobiyografim. Benimle misiniz? Diyelim bazı bilgiler edindiniz. Başarı üzerine bir kitap okudunuz. Eğitici CD'ler izlediniz. İnternetten seminere katıldınız ve bu bilgileri düşünen beyninizde depolayıp kişiselleştiriyor ya da gösteriyorsunuz. Davranışınızı, tavrınızı değiştiriyorsunuz ve bir şekilde farklı davranış sergiliyorsanız yeni bir deneyim yaşıyorsunuzdur, öyle mi? Yeni deneyim yaşadığınız an bir duygu yaratırsınız ve bir duygu yarattığınızda limbik beyninizi harekete geçirirsiniz. Aynı şeyi yapma huyunuzu kısıtladığınızda ve yeni bir şey yapmaya başladığınızda bunu deneyimleyip çekinizi postada gördüğünüzde aniden kendinizi zengin hissedersiniz. Başarılı ya da lider gibi hissedersiniz ve davranışlarınızı niyetlerinize uydurup düşüncelerinizle eşleştirir. Zihin ve bedeniniz birlikte çalışınca da bir lider ya da sabırlı bir ebeveyn gibi hissedersiniz. Böylece duygusal bölüm vücuda, zihnin entelektüel olarak anladığı şeyi kavramayı öğretir. Yani bilgi zihin içindir ve deneyim beden içindir. Ve işte o anda bilgiyi somutlaştırırsınız, anladınız mı? Ve yeni genlere yeni yollarla sinyal gönderirsiniz. O halde bir kere yetmez, aynı deneyimi tekrar tekrar yaşamalısınız. Ve bunu tekrar tekrar yaparsanız, tekrar tekrar bir anda bu söze dökülemeyen bir bellek olur. Bunun anlamını biliyor musunuz? O kadar çok yapmışsınızdır ki nasıl olduğunu açıklayamıyorsunuzdur. Bilinçaltınız otomatik, örtük bellek. Bu sizsiniz. Yani nasıl yaptığınızı bilinçli bir şekilde açıklayamazsınız. Çünkü bu bir yetenek, alışkanlık, davranış, duygusal tepki olmuştur. Bedeninize zihin olmayı koşullamışsınızdır. Ve beyincik denen üçüncü beyni aktive edip bilgiyi bilinçaltınıza atmışsınızdır. Sizin %95'iniz söze dökülemeyen sistemdedir. Yani siz örtük belleğinizle dişlerinizi fırçalıyor, örtük bellekle makyaj yapıyor, örtük bellekle duş alıp yıkanıyorsunuz, araba sürüyorsunuz, rutin işleri yapıyorsunuz ve bunların hepsi %95'inizin bulunduğu bilinçaltı otomatik programa dönüşüyor. O halde sorumuz şu, değişecekseniz ama sizin %95'iniz buradaysa, bilinçsiz düşüncelerinizin bilincinde olmak iyi bir fikir olmaz mı? Bilinçsiz alışkanlıkların farkında olmak, işletim sistemine girmek ve duygusal tepkilerinizin farkında olmak, bilinçsiz durumların ne kadar bilincinde olursanız üzerlerinde o kadar kontrol gücüne sahip olursunuz. Katılıyor musunuz? Şayet bazı bilgiler edinirseniz buna felsefe denir. Bunu uygular, prova ederseniz, bir şeyler yaparsanız bu bir deneyimdir ve bunu tekrarlarsanız bir varoluş durumuna geçersiniz. Bu arada benim aydınlanma tanımım, varoluş durumunda olduğunuzdan bildiğinizi bilmektir. Aydınlanmış bir kurban olabilirsiniz. Çünkü bunun nasıl yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Bu ne zaman doğal bir hale gelir ya da ne zaman varlıklı biri olursunuz, yeteri kadar deneyimleyip varoluş durumunuzun bir parçası olduğunda. Kaç kişi benimle?
New Yorklu bir arkadaşım var. Bir keresinde New York'tan geçerken buluşup öğle yemeği yemiştik. Başarılı bir iş adamı. İsmi Jerry. İçeri aceleyle girdim. Yemeklerimizi sipariş etmişti. Çünkü New York trafiğine takılıp geç kalmıştım. Yaşı geçkin bir beydir. Neyse oturduk. Ona büyük bir hamburger geldi. Ben de oturdum. Jerry nasılsın? Epeydir görüşmüyorduk dedim. O da ben bugün her şeyimi kaybettim dedi. Hadi salatanı ye. Ben de bir lokma salata alırken bana ketçabı uzat dedi. Ketçabı uzat. Ben de ketçabı ona doğru uzattım. Sonra bıyıkları mayoneze, ketçaba bulanmış bir halde bana baktı ve ne var dedi. Jerry dedim, az önce sahip olduğum her şeyi kaybettim dedin. Ne? Dedi. Ben çok zenginim, sen ne söylüyorsun? Her şeyi 2 haftaya kadar geri alırım. Ben buyum. Zihninde hiçbir kayıp yaşamamıştı. Bu onun seçimiydi. Çünkü bunu bildiğinin farkındaydı. Varoluş durumunda olduğunuzda içinizdeki bir nörokimyasal düzeni ezberlemişsinizdir. Dışarıdaki hiçbir şey bunu sizden alamaz. Bu bilmektir. Bilgi, bilmek, biliş. Şimdi sorum geliyor. Hiçbir şey yapmadan düşünmekten var olmaya geçebilir misiniz? Hadi bana bir cevap verin. Elbette. Neden? Çünkü siz ön lobunuz aracılığıyla yeni bir varoluş durumunu prova etmeye başladığınızda yeni bir zihin seviyesi yaratmak için yeni devreleri aktive ediyorsunuz. Katılıyor musunuz? Siz bu düşüncenin deneyime dönüştüğü inancını içinizden sahiplenirseniz, deneyimin son ürünü neydi? Bir duyguydu. O halde bu bir duyguya dönüştüğü an, hisseden beyin dediğimiz ikinci beyni aktive edersiniz. Duygu ve düşünceniz bir varoluş durumu yaratıyorsa, bedeniniz duygusal anlamda niyetinizden önce bu yeni zihne şartlanır. Benimle misiniz? Ve siz bu deneyimi tekrar tekrar ziyaret ederseniz ve artık farklı düşünüp hissederseniz, pratik yapmaya devam ederseniz beden zihin olur, bedenle zihin bir olur. Ya da başka deyişle nörokimyasal bir durumu ezberleyip varoluş durumuna geçerek hiçbir şey yapmadan düşünmekten var olmaya ulaşabilirsiniz. Varoluş durumuna geçip kalktığınızda bununla ilgili bir şeyler yapmaya ve düşünmeye daha meyilli olursunuz. Bazıları şöyle diyor, Doktor Joe, yani başarana kadar numara yap. Ben de sahi mi diyorum? Siz hiç arabanızı sürerken iş arkadaşınızı azarladığınızı düşündünüz mü? Olur ya, düşünür ve evet dersiniz. Ona aynen böyle söyleyeceğim. Arabayı sürerken bu düşünceyi iyice benimsersiniz ve canlandırdığınız resim dışarıdaki dünyadan daha gerçek olur. Yapacaklarınızı prova edersiniz ve bu düşünce deneyime dönüşür. Sinir taşıyıcıları nöropeptitleri aktive eder. Onlar da böbrek üstü bezlere sinyal gönderir ve birden adrenalinle dolarsınız. Sonra da yo hayır dersiniz. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Ona bir e-mail atacağım. Bir anda zihninizde işe gider, bir e-mail yazarsınız. Kimyasallar yine harekete geçer. Hayır. Tamam buldum. Ben en iyisi patrona gideyim. Onunla bir olup bu kıza sabotaj yaparız. Bunu ona söyleyeceğim. Sonra bu senaryoları canlandırırsınız ve düşünce deneyime dönüşür. Er ya da geç beden de etkilenir ve sadece düşünce yoluyla hormonlarınız sizi o olaya hazırlar. İşe gidersiniz. Merhaba, kapıyı çarpar deli gibi söylenirsiniz. Tek yaptığınız arabayla işe gelmekti. Bir şey yapmadan düşünmekten var olmaya geçtiniz, öyle değil mi? Ya da oturdunuz, cinsel bir fantazi kuruyorsunuz. O kadar içine giriyorsunuz ki canlandırdığınız resim dış dünyadan daha gerçek oluyor. Sonra birden gözlerinizi açıyor ve kapattığınız zamankinden daha farklı hissediyorsunuz. Katılıyor musunuz? Hiçbir şey yapmadan düşünmekten var olmaya geçtiniz. Meditasyonun amacı da budur. Varoluş durumuna geçmek ve deneyimi gözünüzde canlandırmak. Olay yaşanmadan önce nasıl bir şey olacağını duygu olarak vücudunuza öğretmek. Ve niyetinizi yükseltilmiş duyguyla birleştirdiğinizde yeni bir varoluş durumundasınız. Bunu tekrar tekrar prova ettiğinizde artık size tanıdık gelmeye başlar. Şunu siz de onaylamaz mısınız? Hayatınızda kötü bir duruma düştüğünüzde, her gün yeni varoluş durumuna geçiyorsanız, dengenizi kaybettiğiniz zamanlar kendinize biraz izin verip defalarca pratik yaptığınız için o varoluş durumuna girmeniz gerekmez mi? Tüm bunların amacı da bu değil mi?